Akciğer kanserinde kişiye özel tedavi ne demek? Yani hangi akıllı ilacı hangi hasta grubuna nasıl veriyoruz? Bak hiçbir doktor sana böyle anlatmaz. Gel sana mekanizmaları tek tek anlatayım. Merhaba, ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Serhat Demirer. Bugün kanser tedavisinde son yılların en büyük devrimlerinden birinden bahsedeceğim. Eskiden son evre akciğer kanseri tanısı alan hemen hemen herkese neredeyse aynı kemoterapi protokolleri verilirdi. Ama artık biliyoruz ki akciğer kanseri tek bir hastalık değil. Her hastanın tümörü parmak izi gibi kendine özgü bir genetik yapıya sahip. İşte bu genetik farklılıkları saptayıp tedavi buna göre seçtiğimiz döneme kişiselleştirilmiş genotipe yönelik tedavi diyoruz. Bu videoda size en güncel bilimsel kaynaklardan süzülmüş bilgileri sade ve anlaşılır bir dille aktaracağım. Başlamadan önce küçük bir ricam olacak. Bu kanalda izleyenlerin büyük bir kısmı henüz abone değil. Bu hayati bilgilerin daha çok hastaya ulaşması bazen bir hayatı kurtarmak demek. Eğer isterseniz şimdi videoyu durdurmadan hemen aşağıda abone ol tuşuna basabilirsiniz. Gelin şimdi adım adım gidelim. Önce şu sorunun cevabını netleştirelim. Akciğer kanserinde genetik test neden bu kadar önemli? Şöyle düşünün. Uzun bir yola çıkacaksınız. Mesela İstanbul'dan Ankara'ya gideceksiniz. Navigasyona adresi girmezseniz yanlış yollara sapma ihtimaliniz çok yüksek. Genetik testler de bizim onkolojideki navigasyonumuzdur. Biz artık akciğer kanserinde sadece mikroskopta gördüğümüz hücreye bakmıyoruz. Tümörün içindeki genetik bozuklukları, yani kanseri büyüten, gaza basan temel arızayı bulmaya çalışıyoruz. Bu temel arızaya da tıbbi dilde sürücü mutasyon, yani driver mutasyon diyoruz. Eğer bu sürücü mutasyonu bulursak onu hedef alan akıllı ilaçlarla çoğu zaman kemoterapiden çok daha etkili ve daha az yan etkileri olan nokta atış tedaviler yapabiliyoruz. Peki bu genetik arızayı nasıl saptıyoruz? Burada devreye iki temel yöntem giriyor. Birincisi klasik doku biyopsisi. İkincisi ise son yıllarda hayat kurtarıcı olan kandan yapılan likit biyopsisi. Doku biyopsisinde tümörden alınan ana parça üzerinde yeni nesil izleme dediğimiz kısaca NGS diye adlandırılan ileri teknoloji testler yapıyoruz. NGS'in en büyük avantajı şu: tek tek sadece bir iki gene bakmak yerine aynı anda yüzlerce farklı gen bölgesini tarayabiliyoruz. Böylece gözden kaçabilecek en ufak bir tedavi şansını bile yakalamaya çalışıyoruz. Peki her zaman doku biyopsi mümkün oluyor mu? Hayır. Bazen tümör çok riskli bölgede oluyor. Veya daha önce alınmış doku bitmiş olabiliyor. İşte bu durumlarda tıpkı kan tahlili verir gibi damardan alınan kanda tümör DNA'sı aradığımız likit biyopsi yöntemini kullanıyoruz. Burada çok kritik bir noktayı vurgulamak istiyorum. Mümkünse ileri evre akciğer kanserinde kemoterapiye başlamadan önce bu genetik haritanın çıkarılmış olması çok önemli. Çünkü yanlış ilaçla başlamak bazen doğru ilacın şansını azaltabilir. Gelelim en merak edilen kısma. Hocam hangi mutasyonlar var, hangi ilaçlar kullanılıyor? Sizi terimlere boğmadan en önemlilerini gruplar halinde anlatacağım. Birinci grup en sık gördüğümüz klasikler. EGFR ve ALK. Özellikle sigara içmemiş veya az içmiş kadınlarda daha sık görüyoruz bu mutasyonu. Eğer bu gruptaysanız şanslısınız. Çünkü elimizde çok etkili hap şeklinde kullanılan akıllı ilaçlar var. Bunlar damarlardan alınan kemoterapiler değil, evde kullandığınız tabletlerdir ve hastalığı uzun süre kontrol altında tutabilirler. İkinci grup esten çaresi yok denilen ama artık ilaçları olan KRAS ve HER2 dediğimiz grup. Özellikle KRAS mutasyonu için yakın zamanda yeni ilaçlar bulundu. Yine meme kanserinden tanıdığımız HER2 geni de akciğerde karşımıza çıkabiliyor ve ona özel akıllı bombalar kullanabiliyoruz. Üçüncü grup nadir ama etkisi büyük olanlar. ROS, BRAF, MET ve RET dediğimiz grup. Bunlar belki 100 hastanın sadece birinde ikisinde görüyoruz. Ama o %1-2'lik hasta için de bu ilaçlar %100 hayati önem taşıyor. Diyelim ki akıllı ilaçlara uygun çıkmadı. Bu durumda immünoterapi için uygun mu değil mi onun testini yapıyoruz. PDL1 dediğimiz değere bakıyoruz. Eğer bu skor çok yüksekse tek başına immünoterapi yeterli oluyor. Eğer seviyesi düşükse bu durumda immünoterapinin etkisini artırmak için yanına güçlendirilmiş kemoterapi ekliyoruz. Yani akciğer kanseri için artık elimiz çok güçlü. Ama burada dürüst ve gerçekçi olmamız lazım. Akıllı ilaçlar çok etkili ama sonsuza kadar da etki etmezler. Bir süre sonra tümör tıpkı bakterilerin antibiyotiğe direnç kazanması gibi kılık değiştirebilir. İlacı tanıyan tümör savunma mekanizmasını geliştirip tekrar büyümeye başlayabilir. Ama korkmayın. Bu da yolun sonu değil. Böyle bir durumda biz tekrar devreye giriyoruz. Gerekirse yeniden biyopsi veya kandan likit biyopsi yapıyoruz. Tümörün yeni zayıf noktasını bulup ilacı değiştiriyoruz. Yani bir satranç oyunu gibi düşünebilirsiniz. Tümör hamle yaptıkça biz de ona karşı hamle yapıyoruz. Toparlayacak olursam, akciğer kanseri tedavisi artık bir terzi işi gibi. Herkese aynı beden elbiseyi giydirmiyoruz. Eğer sizde veya yakınızda ileri evre akciğer kanseri tanısı varsa hekiminizle mutlaka şu soruyu konuşun. Tümörün genetik profili çıkarıldı mı? Akıllı ilaç alma şansın var mı? Kanser tanısı almak çok zor biliyorum. Ama artık elimiz eskisinden çok daha güçlü. Umudunuzu kaybetmeyin ama bilimin de ışığından ayrılmayın. Eğer bu video kafanızdaki soruları biraz olsun giderdiyse ne mutlu bana. Sizin tedavinizde hangi testler yapıldı? Yorumlarda paylaşın. Diğer hastalara da ışık olsun. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.